Melbourne'da kahve siparişi nasıl verilir? Kahveler arasındaki farklar nedir? Senem'in en çok sevdiği 5 kafe neresidir? İşte tüm bu soruların cevabı için doğru kanaldasınız ve doğru bölümdesiniz arkadaşlar. Melbourne'da kahve kültürü, hadi başlayalım. Evet, bugün East Elevation'a gidiyoruz. Benim en çok sevdiğim kafelerden biri. East Elevation nerede? Lygon Street üzerinde. Peki Lygon Street nedir ya da neresidir derseniz? Lygon Street büyükçe bir cadde. Sydney Road kadar büyük olmasa da büyükçe bir cadde. Ve mahallelerin bölümleri var. Mesela yani koca bir cadde gidiyor ya Lygon Street böyle. Onun işte şehir tarafı olan City oluyor. Carlton North, Brunswick East diye gidiyor. Ve East Elevation'da Lygon Street üzerinde East Brunswick mahallesinde kalan bir yer. İnanılmaz güzel kahveleri var. Sıcak çikolata içmek isterseniz böyle dolu dolu sıcak çikolata içmek hani oraya mutlaka gidin çünkü çikolataları orada yapıyorlar. Böyle kocaman bir yer orası zaten. Kahve çekirdeklerini de sanırım orada kavuruyorlar, öğütüyorlar ve kakaoyu orada yapıyorlar. Kendilerine ait markası var. Hem satıyorlar orada, işte hem de başka satan yerlere veriyorlar. Oldukça güzel bir yer. Şimdi orada size kahve göstereceğim. Bir de oranın kahvesini göstereceğim. Ve işte size bahsettiğim bu meşhur çikolatalar. Yani böyle kavrulmuş bademinden tutun da Rocky Road dedikleri hatta böyle %25'ten başlayıp %100 kakaoya kadar giden çikolata çeşitleri var. İsterseniz hediye paketi gibi de alabiliyorsunuz. Bir de unutmadan başta size söylediğim şu sıcak çikolata vardı ya, onun burada hazır mix olanı var. Onu da alıp eve götürüp kendinize harika sıcak çikolatalar yapabilirsiniz. Bir şey değil mi? Tam rezalet. Millet burada konuşuyor, ben kamerayı açıp konuşuyorum. Şimdi East Elevation'a geldik. Bir sürü güzel o çikolataları gördünüz, etrafı gördünüz. Onlar güzel. Benim şimdi size kahvemi gösteriyorum. Kahve nasıl söylenir? Burada mesela hani can I get a coffee demiyoruz. Mesela normal sütle istiyorsanız ve diyelim latte istiyorsunuz ve içine ekstra bir shot istiyorsunuz. Yani strong latte diyorsunuz. Benim size şimdi strong latte, size onu göstereceğim. Lately I've been confused about human method to you. You drop the bomb on yourself just to see the debris, and I thought I could keep time. Arkadaşlar şimdi Cod Black Cafe denilen bir yerdeyiz. Burası benim Brunswick'te en çok sevdiğim yerlerden biri. Kendi kahvelerini de burada çekiyorlar, üretiyorlar. Şimdi kafeye geldiniz. Kafeye oturduğunuzda ilk önce size şöyle menü verilir. Menü verildikten sonra böyle sular, bardaklar, şeker falan konur. Bunu hallettik değil mi? Yani şunu gelmezse nasıl isteyeceksiniz? Mesela can we get the menu please diyebilirsiniz. Ve genelde menüyü koyduktan sonra işte beklerken kahve içmek ister misiniz diyebilirler. Thank you. Adam'ın kahvesi geldi de. Hazır Adam'ın kahvesi gelmişken şöyle göstereyim. Bu. Peki bu kahve ne? Bu da flat white dedikleri. Adam'ın zaten en çok sevdiği. Flat white da Avustralyalıların kendi bulduğu bir kahve türü. Hani öyle cappuccino'ydu, latte'ydi falan. Biz de bunu bulduk dediler. Neyse menü geliyor. Siz menüde aslında yemek bakarken yani size bir şey ikram edebilir miyiz? Bir şey alır mısınız diyorlar. Nasıl diyorlar bunu yani? Do you wanna have a coffee first? Gibi bir şey sorabilirler. Ve siz mesela bir şey
hani 2 kahve alabilir miyiz olmuyor burada ne yazık ki. Çünkü gördüğünüz üzere bir kahve menüsü var ki zaten. Mesela şey diyebilirsiniz. Can I get a flat white please? Mesela olabilir. Eğer benim gibi süt ürününü içmek istemiyorsanız can I get a latte, almond latte diyebilirsiniz. Hani almond işte bademli süt, soy latte, soy cappuccino. Ekstradan bir shot istiyorsanız onun içinde strong coffee deniliyor. Ben genelde mesela latte aldığımda can I get a almond strong latte diyorum. Is it cold in your mind? You know I wanna rip it out. Benim bugünkü tercihim cold brew oldu. Yani soğuk kahve ama öyle ice coffee olarak değil. Cold brew'in özelliği şu arkadaşlar. Gerçekten iyi çekirdeklerin 12 ila 24 saat arasında yavaşça süzülmesi, böyle ufak ufak damlatıyorlar ya. O yüzden diğer sütle yapılan ve makineyle yapılan kahveye göre daha yoğun bir tadı var. Süt de konulmadığı için, içine de buzla olduğundan aslında böyle sıcak havalarda süt bazlı kahve yerine daha böyle güzel bir kahve tadı almak için tercih edilebilir. Mutlaka deneyin. Avustralya'da çok tutuluyor. Ve bu sefer de Fitzroy'daki başka bir kafeye gidiyoruz. Kafenin adı Industry Beans. Adam'la çok sevdiğimiz bir yer daha. Gene birilerinin köpeğini delirttim. Çok seviyoruz. Kendisi Fitzroy'da bulunuyor. Fitzroy gene bizim çok sevdiğimiz mahallelerden biri arkadaşlar. Hipster, sanat, yemek, kahve, market, grafiti yeri. Şehre de oldukça yakın. Bugün şimdi ben Adam'ı iş yerinden almaya gidiyorum. Çünkü Adam'ın iş yeri de Fitzroy'da ve öğle yemeği yiyip bir güzel kahve içelim dedik. Dün akşam bilgisayarımız bize hiç iyi davranmadı arkadaşlar. Hem de hiç. Tam böyle video montaj yaparken falan Adam'la benim sinirlerimi bir oynattı. Biz de dedik ki o zaman bugün şöyle doğru düzgün bir öğle yemeği yiyelim. Sakin bir ortamda konuşalım en azından. Çünkü dediğim gibi delirdik. Dün delirdik biz. Bir şey daha var. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi otobüse doğru gidiyorum. Sanırım bunu Mikey videomda söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Hani izlemeyenler için. Ola ki geldiniz Melbourne'a. Otobüse binmeniz gerekiyor. Fakat Mikey'nize yeterli kredi yok, para yok. Şoförler minimum 5 dolardan dolduruyor arkadaşlar. Aynı bizim Akbil gibi. Eskiden de tabii Akbil, şimdi İstanbul kart var. Ve nasıl oluyor inanın ben de bilmiyorum. Neyse işte şimdi 5 doları veriyorsunuz. Kartınızı dolduruyorsunuz. Ben buradan otobüse biniyorum. Adam'ı iş yerinden alıyorum. Ve Industry Bean'de sizinle yeni kahveler denemek için buluşuyorum. Ve Industry Beans Fitzroy geldik. Birazdan sipariş vereceğiz. Bugün canım biraz daha böyle yoğun tadı olan bir kahve istiyor arkadaşlar. Adam da dedi ki sıcak, belki ben de buzlu bir şeyler alırım ya da normal klasik flat white'a devam ederim dedi. Bir de öyle yemeği söyleyeceğiz. Şöyle güzel avokadolu, güzel bir vejetaryen yemeği düşünüyorum. Burası da Industry Beans. Eğer bir gün Fitzroy'a gelirseniz burada mutlaka yemek yiyin, kahve için arkadaşlar. Avustralya'da kahve terimleri de biraz değişik arkadaşlar. Espresso istiyorsanız short black, americano istiyorsanız long black. Benim içtiğim americano sıcak suyla servis ediliyor. Adam iced coffee aldı. Iced coffee de süt ve dondurmayla ikram ediliyor burada. Benim bir önceki kafede içtiğim cold brew'du. Size demiştim arasındaki farkı, sütsüz ve dondurmasız olarak servis edilen ve tadı en yoğun olan cold brew.
Industry Beans Fitzroy'da arkadaşlar, böyle ara sokaklarda bir yerde kalıyor. Giderek ünlenen bir yer. Porsiyonlar biraz küçük. Çünkü onlar dizayn yemek yapıyorlar. Gourmet tarzında olduğu için. Kahveler yalnız gerçekten çok iyi. Değişik değişik kahveler deneyebilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz üzere bir de kahvelerin nereden nasıl geldiğini açıklayan ufak bir menüleri var. Yani ne içtiğinizi ve o kahvenin nasıl filtre edildiğini sizin için açıklıyorlar. Ayrıca zaten orası bir de nasıl diyeyim, toptancı yeri gibi bir yer. Birçok yere de kendi kahve çekirdeklerini kavurup veriyorlar. Industry Beans de böyleydi arkadaşlar. Gelecek kafemiz Seven Seats olacak Carlton'da. Ve Seven Seats'teyiz. Biz kahve seviyoruz derken yalnız şaka yapmıyordum, ya da stresli bir günün ardından zaman geçirelim derken şaka yapmıyordum. İnsanlar akşamları bar dolaşır, biz öğlen kafe dolaşıp değişik kahveler içiyoruz. Sonuçta Melbourne'da yaşıyoruz ve kahve kültürünün alıp başına gittiği bir şehirdeyiz. Şu burası Seven Seats, Carlton'da en meşhur yerlerden birisi arkadaşlar. İçerisi tıklım tıklım. Masa bekleyeceğiz. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Çay, latte ve affogato. Çay latte Hint çayı arkadaşlar. Baharatlı, birkaç baharatla bekletilmiş çayı burada latte gibi sunuyorlar. Çok fazla kahve tadı istemiyorsanız, biraz baharatlı bir şeyler içmek isterseniz çay latteyi tavsiye ediyorum. Affogato ise bir top vanilyalı dondurmanın bir shot espresso ile servis edilmesi hali. Gene böyle bir ice coffee gibi olan ama daha az süt olan bir kahve. Yani koca bir dondurma topunun üstüne siz kahveyi koyuyorsunuz ve o şekilde içiyorsunuz. Oldukça güzel, özellikle yaz aylarında. Seven Seats'ten sonra sizi götürmek istediğim son bir yer daha var arkadaşlar. A Minor Place, Brunswick East'te yer alıyor. Hadi gidelim. Evet, şimdi sizi son yere götürüyorum. A Minor Place. 2010 yılından beri ben buraya gidiyorum arkadaşlar. Yemek ve kahve yani ısrarlı bir şekilde iyiye doğru gidiyor. Şimdi neden ben arkadayım? Arkada köpeklerle beraber oturuyorum. Çünkü şu görmüş olduğunuz kız var ya, bu kız. Bu güzel kız. Hatta şu anda titriyor. Bu arabadan korkuyor. Arabanın her şeyden korkuyor, ayrı mesele de hani arabanın içinde olmayı bırakın, her şeyden korkuyor. Don da arabada olmaktan müthiş zevk alıyor. Şimdi ikisini ben burada tutuyorum ki Adam da arabayı rahat rahat kullanabilsin diye. Ben araba kullanırsam da Adam buraya oturuyor. Neyse, çok uzattım gene. Hadi gidip kahve içelim, hadi. A Minor Place, Brunswick East'te yer alıyor arkadaşlar. Ufacık bir evi çok güzel bir kafeye çevirmişler. Bugün mocha içtim. Mocha, çikolata ve kahvenin karışımı olan bir kahve. Adam her zamanki gibi gene bir Avustralya klasiği olan Flat White'ı tercih etti. Bir de menüye yeni bir tabak eklenmiş. Breakfast pide diye geçiyor. Çok merak ettim, söyledim. Hiç bizim pide gibi çıkmadı arkadaşlar. Oldukça Avustralya tarzı bir kahvaltı.
Arkadaşlar umarım Avustralya, özellikle Melbourne'daki kahveler ve kahve kültürü hakkında size yardımcı olacak olan bir bölüm olmuştur. Hoşunuza gittiyse beğen butonuna basıp bu videoyu paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Sosyal medyadan da arkadaş olabiliriz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Senems Melbourne Diary olarak beni bulabilirsiniz. Yorumlarınız, sorularınız ve önerileriniz olursa lütfen aşağıdaki yorum kutusuna yazmayı unutmayın. Diğer videolarda buralarda bir yerde çıkacağını umut ediyorum. Bunlardan da izleyebilirsiniz. Genel olarak Avustralya ve Melbourne'da yaşam nasıl olurmuş onun hakkında bilgi edinmek için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.